1250 yılına, Tunç Çağı'nın görkemli günlerine doğru, zamanın sisli perdesini aralayarak bir yolculuğa çıkalım. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde kadim bir dünyanın canlanmasına izin verin. Yüksek surlarla çevrili şehirler, gökyüzüne uzanan saraylar, binlerce yıldır ayakta duran anıtlar, limanlar, uzak diyarlardan gelen gemilerle dolup taşıyor. Mısır'dan altın, Kıbrıs'tan bakır, Mezopotamya'dan baharatlar, Anadolu'dan kalay ve tahıl, pazar yerlerinde el değiştiriyor. Farklı dillerin ve kültürlerin ahenkle buluştuğu bu hareketli pazarlar, en geniş ticaret ağının kalbiydi. Her şey, sonsuza dek sürecekmiş gibi sağlam ve istikrarlı görünüyordu. Şimdi ise sadece 50 yıl sonrasına, o görkemli dünyanın bir anda sessizliğe büründüğü bir geleceğe uyanalım. Saraylar, alevlerin yuttuğu harabelere dönüşmüş, mermer sütunlar yerle bir olmuş, duvarlar yıkılmış. Binlerce insanın yaşadığı şehirler, şimdi sadece birkaç yüz umutsuz hayatta kalanın gezindiği ıssız harabelerden ibaret. Pazar yerleri bomboş, gemiler artık gelmiyor. Ticaret yolları derin bir sessizliğe gömülmüş. Yazı sistemleri unutulmuş, sanat yok olmuş. Diplomasi anlamsız bir hatıra olarak kalmış. Sanki devasa bir felaket tüm bu uygarlıkları bir anda yeryüzünden silmiş gibiydi. Bu bir felaket senaryosu ya da kadın bir efsane değil. İnsanlık tarihinin en büyük ve en esrarengiz olaylarından biri olarak karşımıza çıkan acı bir gerçeklikti. Milattan önce 1177 yılı civarında sadece tek bir insan ömrü süresince Doğu Akdeniz'in neredeyse tüm büyük uygarlıkları adeta domino taşları gibi birbiri ardına çöküşün eşiğine geldi. Bu çöküş sadece tek bir bölgeyi değil, birbirine sıkı bağlarla kenetlenmiş devasa bir uygarlıklar ağının topyekün yıkımı anlamına geliyordu. Bu kadim gecenin derinliklerinde, binlerce yıl öncesinin yankılarını dinlerken, bu sessiz yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür sakin tarih anlatıları size iyi geliyorsa, kanalımıza abone olup bu hikayeyi hangi şehirden, hangi odadan ya da gecenin hangi sessiz anında dinlediğinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Belki de siz de Anadolu'nun bir kıyısından ya da uzak bir evin penceresinden bu kayıp dünyanın rüzgarını bizimle birlikte hissediyorsunuzdur. Böylece bu yolculuk yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda aynı hikayeyi dinleyen insanlar arasında kurulan görünmez bir bağa da dönüşür. Bu noktadan sonra çöküşü tek bir büyük felaket gibi değil, birbirine bağlanan küçük kırılmaların toplamı olarak düşünmek gerekir. Bir sarayın yanması yalnızca o şehrin sonu değildi. Uzaktaki bir limanın ticaretini, başka bir krallığın tahılını ve bir ordunun silahlarını da etkileyebilirdi. Tunç Çağı dünyası, deniz yolları, diplomatik evlilikler, haraç düzenleri ve maden akışlarıyla birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu yüzden bir yerde başlayan sarsıntı, kısa süre içinde bütün Doğu Akdeniz'e yayılan ağır bir sessizliğe dönüşebiliyordu. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve bu büyük çöküşten yaklaşık 80 yıl öncesine, milattan önce 1250 yılına, geç Tunç Çağı'nın Altın Çağı'na gidelim. Akdeniz'e nazır bir tepede durduğumuzu hayal edelim. Liman, Mısır gemileri, Miken kadırgaları, Girit ticaret gemileri, Ugarit, Sur ve Biblos'tan gelen yelkenlilerle dolup taşıyor. Her bir gemi, uzak diyarlardan getirdiği egzotik malları boşaltıyor. Anadolu'dan kalay ve bakır, Mısır'dan tahıl ve altın, Levant'tan sedir ağacı ve mor boya, Ege'den zeytinyağı ve şarap. Bu 1000 yıldan fazla bir süre boyunca eşi benzeri görünmeyecek bir sofistike ticaret ağının kalbiydi. Mallar binlerce kilometre yol kat ediyor, kültürler birbirine karışıyor, fikirler el değiştiriyor ve uluslararası işbirliği 300 yıldır görülmemiş bir zirveye ulaşıyordu. Bu dönem, insanlığın gerçekten birbirine bağlı bir dünya sistemi yaratma yolundaki ilk girişimiydi. Kısa ama parlak bir an için her şey
kusursuzca işliyor gibiydi. Bu sistem, birbirinden bağımsız durabilecek kadar güçlü, ancak hepsi ticaret, diplomasi ve kültürel alışverişin paylaşılan bir sistemine katılmayı seçen birden fazla güçlü uygarlığın dünyasıydı. Her parçasının doğru çalışmasına tamamen bağımlı, karmaşık ve kırılgan bir yapıydı. Bu büyük sahnenin ana oyuncularını daha yakından inceleyelim. Nil'in bereketli topraklarında, M.Ö. 1250 yılında Mısır yeni krallığın ve imparatorluk çağının mutlak zirvesindeydi. Firavun II. Ramses, yaklaşık 66 yıl boyunca hüküm sürmüş, Abu Simbel, Karnak ve Luxor tapınaklarına eklemeler, Ramesseum gibi anıtlar inşa ettirerek adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Mısır, Nil'in yıllık düzenli taşkınlarından gelen zenginlikle, verimli tarım arazileri ve devasa tahıl fazlasıyla ekonomik bir güç merkeziydi. Geniş bir bürokrasiye ve Asya ya da Nübiye'ye yürüyebilen profesyonel ordulara sahipti. Nübiye'deki altın madenlerini kontrol ederek altın ticaretine hükmediyor, bu değerli madeni tüm Akdeniz'e yayarak ekonomik gücünü pekiştiriyordu. Milattan önce 1274 yılında Hititlerle Suriye'de yapılan Kadeş Savaşı, tarihin en büyük savaş arabası savaşlarından biri olarak kabul edilir ve bir beraberlikle sonuçlanmıştır. Ancak bu büyük savaşın ardından, milattan önce 1258 yılında II. Ramses ile Hitit kralı 3. Hattuşili arasında imzalanan tarihin ilk kayıtlı barış antlaşması, Doğu Akdeniz'e uzun süreli bir istikrar getirecekti. Bu antlaşma, bugün Birleşmiş Milletler binasında bir sembol olarak sergilenmektedir. Anadolu'nun kalbinde, bugünkü Türkiye topraklarında hüküm süren Hititler, Tunç Çağı dünyasının bir diğer süper gücüydü. Başkentleri Hattuşa, Orta Anadolu yaylalarında yer alan devasa bir kale şehirdi ve yaklaşık M.Ö. 1650 yılından itibaren yükselişe geçmişlerdi. Hattuşa'daki Hitit arşivleri, Mısır firavunları, Babil ve Asur kralları ve daha küçük krallıklarla yapılan binlerce kil tablet mektubuyla doluydu. Bu mektuplar, diplomatik evlilikleri, ticaret anlaşmalarını, mülteci anlaşmazlıklarını ve dönemin uluslararası ilişkilerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyordu. Hititler, demir işlemeyi ilk öğrenen uygarlıklardan biriydi ve bu teknolojiyi dikkatle saklayarak önemli bir stratejik avantaj elde etmişlerdi. Demir, bronzdan daha güçlü ve cevheri daha yaygın bulunabilen bir madendi. Mısır gibi onlar da savaş arabalarına sahipti. Ancak daha ağır ve 3 kişilik savaş arabalarıyla sürücü, savaşçı ve kalkan taşıyıcı. Kadeş'te 2500 savaş arabasıyla savaştılar. Ancak Hitit İmparatorluğu'nun da zayıflıkları vardı. Ege kıyılarından Suriye'ye ve Mezopotamya'ya kadar uzanan dağınık imparatorlukları sürekli sınır çatışmaları ve vasal halkların isyanlarıyla boğuşuyordu. İmparatorluğun bir arada kalması sürekli dikkat ve askeri güç gerektiriyordu. Ege Denizi'nin batısında Miken, Pilos, Tirins, Tebs ve Atina gibi bağımsız krallıklar, savaşçı kralların saray kalelerinden yönettiği Miken Yunanistan'ı yükseliyordu. Ekonomileri, saraylar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen merkezi bir komuta ekonomisiydi. Milattan sonra 1952 yılında deşifre edilen Lineer B yazısı, bu sarayların envanterlerini, vergi kayıtlarını ve idari notlarını günümüze taşımıştır. Miken çanak çömlekleri, Mısır, Kıbrıs, Levant ve Ege'de bulunmuş, bu da onların zeytinyağı, şarap ve mamul malları kalar karşılığında takas ettikleri geniş ticaret ağlarını göstermiştir. Elit mezarlarda bulunan muhteşem silahlar, altın ölüm maskeleri ve bronz zırhlar, Mikenlerin savaşçı kültürünü ortaya koyuyordu. Saray duvarlarındaki askeri geçit törenleri, avlar ve savaş sahneleri bu kültürü pekiştiriyordu. Efsanelere göre, Miken krallıklarının en büyük askeri seferi olan Truva Savaşı, yaklaşık M.Ö. 1250 yılı civarında gerçekleşmiş ve Truva'da bir şehir, M.Ö. 1200 yılı civarında savaşla yok edilmişti. Dicle ve Fırat nehirleri arasında uygarlığın beşiği Mezopotamya yer alıyordu.
Güneyde 1000 yıldan fazla geçmişi olan antik Babil şehri, Kasit Hanedanı tarafından yönetilen zengin ve kültürlü bir merkezdi. Babil katipleri, Tunç Çağı dünyasının entelektüelleriydi ve Babil dili, dönemin diplomatik lingua francası olarak kabul ediliyordu. Kuzeyde ise Orta Asur dönemiyle birlikte bölgesel bir güçten daha tehditkar bir şeye dönüşen Asur yükseliyordu. Agresif, yayılmacı politikaları ve kuşatma savaşındaki öncülükleriyle dikkat çekiyorlardı. Modern Suriye, Lübnan ve İsrail kıyıları boyunca uzanan Levant, bir şehir devletleri mozaiğiydi ve uluslararası ticaretin nabzının attığı merkezlerdi. En müreffeh liman şehirlerinden biri olan Ugarit, Mısır, Hititler, Kıbrıs, Mezopotamya ve Ege'yi birbirine bağlayan ticaret yollarının kavşağında stratejik bir konuma sahipti. Ugarit'te ilk alfabetik yazı sistemlerinden biri geliştirilmişti. Sur, Sayda ve Biblos gibi şehirler, henüz Fenike olarak adlandırılmasalar da, antik çağın en büyük denizcileri ve tüccarları olacak olan Fenike şehirlerinin temellerini atıyordu. Akdeniz'in ortasında, adını muhtemelen Yunanca bakır kelimesinden alan Kıbrıs adası, bakırın kalbiydi. Tunç çağında bakır, tunç üretimi için hayati bir madendi ve Kıbrıs, büyük miktarlarda bakır tedarik ediyordu. Ada, herhangi bir imparatorluk tarafından kontrol edilmeyen, farklı uygarlıklardan tüccarların ticaret yapabileceği tarafsız bir buluşma noktası olarak önemli bir rol oynuyordu. Bu uygarlıklar izole değildi. Aktif olarak ticaret yapıyor, iletişim kuruyor ve birbirlerinden öğreniyorlardı. Kraliyet mektupları, kralların birbirlerine kardeş veya baba ve oğul olarak hitap ettiğini gösteriyor, bu da kraliyet aileleri arasında düzenlenen evliliklerle pekişiyordu. Mısır doktorları Mezopotamya tıbbi metinlerini kullanıyor, Hitit katipleri Babil edebiyatını kopyalıyor, Miken zanaatkarları Mısır sanatsal tarzlarını taklit ediyordu. Mısır'ın tapınakları altınla kaplıydı. Hitit kralları demire erişebiliyordu ve Ugarit'in tüccarları gemi filolarına ve deniz aşırı mülklere sahipti. Bu, parlayan bir refahın ve karşılıklı bağımlılığın çağıydı. Ancak bu parlayan refahın altında temel bir kırılganlık yatıyordu. Sistem, tüm parçalar çalıştığı sürece işliyordu. Kıbrıs bakır tedarik etti, ticaret yolları açık kaldı, hasatlar geldi, korsanlar kontrol altında tutuldu, sınır savaşları sınırlı kaldı ve barış antlaşmaları bozulmadı. Tüm uluslararası sistem, muhteşem ve etkileyici bir iskambil evi gibiydi. Ancak tek bir güçlü rüzgar her şeyi yıkabilirdi. Milattan önce 1250 yılında bu dünya sonsuz görünüyordu. Ancak sadece 2 nesil içinde bu uygarlıkların her biri hayatta kalma mücadelesi verecek ve çoğu bu mücadeleyi kaybedecekti. Sistem kendi ağırlığı altında ezilmek üzereydi. Milattan önce 1210 yılına gelindiğinde Doğu Akdeniz semalarında belirsiz bir gerginlik hissedilmeye başlanmıştı. Ugarit'in hareketli limanında her gün gemilerin gelip gidişini izleyen deneyimli bir tüccar, rüzgarın yön değiştirdiğini fark ediyordu. Eskiden olduğu kadar çok gemi gelmiyordu artık. Anadolu'dan beklenen tahıl sevkiyatları gecikiyor, bazen hiç ulaşmıyordu. Bu küçük aksaklıklar, tek başına bakıldığında kolayca yönetilebilir gibi görünse de, aslında daha derin bir sorunlar yumağının ilk belirtileriydi. Kayıp kervanlar, gecikmiş sevkiyatlar ve yavaşça yükselen fiyatlar, Tunç Çağı dünyasının temellerinde oluşan çatlakları gözler önüne seriyordu. Her şeyin yolunda gittiği o altın çağ, yavaş yavaş kararmaya başlıyordu. Milattan önce yaklaşık 1250 yılından itibaren Doğu Akdeniz bölgesi şiddetli ve uzun süreli bir kuraklık dönemine girdi. Bu sadece 1 veya 2 kötü hasat yılı anlamına gelmiyordu. Aksine nesiller boyunca sürecek, tüm uygarlıkları derinden etkileyecek sürdürülebilir bir iklim değişikliğiydi. Bilim insanları
ağaç halkalarındaki büyüme desenlerini inceleyerek ve antik göl yataklarından alınan polen kayıtlarını analiz ederek bu dönemi aydınlatıyor. Bu bulgular, ormanların çekildiğini, verimli otlakların çalılıklara dönüştüğünü ve su kaynaklarının giderek azaldığını gösteriyor. Nehirler kurumaya, göl seviyeleri düşmeye başlıyordu. Tarım toplumları için bu durum, kam anlamıyla bir felaketti. Mısır'dan günümüze ulaşan metinler, kıtlık yıllarından bahsederken, Anadolu'nun kalbindeki Hitit kayıtları, umutsuz tahıl kıtlıklarını dile getiriyordu. Bir zamanlar bereketli olan tarlalar çoraklaşıyor, köyler ve çiftlikler birer birer terk ediliyordu. Daha önceki kuraklık dönemlerinden farklı olarak, bu seferki felaket yıllarca sürdü ve krallıkların tahıl rezervleri tamamen tükendi. Halkın açlıkla boğuştuğu bu dönemde, zenginlik ve bollukla anılan saraylar bile erzak bulmakta zorlanıyordu. Bu, Tunç Çağı'nın o görkemli refahının ne kadar kırılgan olduğunu gösteren acı bir ders olacaktı. Milattan önce 1200 yılına gelindiğinde, krallar arasındaki mektupların tonu tamamen değişmişti. Artık diplomatik evliliklerden, hediye alışverişinden veya ticaret anlaşmalarından değil, umutsuz bir şekilde yiyecek arayışından bahsediliyordu. Ugarit kralı, Kıbrıs kralından acilen tahıl talep ederken, Anadolu'nun güçlü Hitit kralı bile Mısır'dan ve Ugarit'ten tahıl dilenmek zorunda kalıyordu. Bu gıda krizi beraberinde birçok ikincil sorun getirdi. Vergi gelirleri düştü, ordulara maaş ödenemez hale geldi, askerler firar etti veya yağmalamaya başladı. Sivil yerleşim yerleri giderek militarize oldu. Köyler kendilerini korumak için savunma duvarları inşa etmeye başladı ve yer yer köylü isyanları patlak verdi. Sosyal düzen hızla çözülüyordu. Bu yıkıcı kuraklığın yanı sıra, Tunç Çağı krallıklarının adını ve gücünü veren temel bir malzeme olan kalay da giderek azalıyordu. Tunç üretimi için bakırla karıştırılması gereken kalay, Afganistan, günümüz Britanya'sındaki Cornwall bölgesi ve Orta Asya gibi binlerce kilometre uzaklıktaki kaynaklardan geliyordu. Bu, siyasi istikrara, güvenli limanlara ve tüccarlarla krallıklar arasındaki karşılıklı güvene dayanan son derece uzun ve kırılgan ticaret yolları gerektiriyordu. Kalayın önemi, bu uzak ve karmaşık tedarik zincirlerinin ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyordu. Milattan önce 1200 yılı civarında kalay tedariki düzensizleşmeye başladı. Tunç, astronomik fiyatlara ulaştı. Eski tunç eşyalar eritilip yeniden kullanılıyor, daha düşük kaliteli tunç alaşımları üretiliyor ya da krallıklar çaresizce demire yöneliyordu. Bu kıtlığın nedenleri tam olarak bilinmese de, uzak maden bölgelerindeki aksaklıklar, Orta Asya'daki karayollarının güvensizleşmesi veya Akdeniz'deki deniz ticaret ağlarının bozulması gibi faktörler rol oynamış olabilir. Kalay için duyulan umutsuzluk, krallıkları daha da agresif hale getirdi. Komşularının stoklarını yağmalamaya daha istekli hale geldiler. Bu da bölgedeki gerilimi artırdı. Ve zaten kırılgan olan ticareti daha da tehlikeli hale getirerek bir kısır döngü yarattı. Her şey birbirini tetikleyen bir domino etkisi yaratıyordu. Tunç Çağı'nın refahını sağlayan uzmanlaşma sistemi, şimdi onun en büyük zayıflığı haline gelmişti. Mısır tahıl üretiyor, Kıbrıs bakır sağlıyor, Levant kıyısı ticareti yönetiyor, Hititler Orta Asya kalay yollarını kontrol ediyor ve Mikenler deniz taşımacılığında uzmandı. Bu, her bir bölgenin en iyi yaptığı şeye odaklandığı, karşılıklı bağımlılığa dayalı muazzam bir ağdı. Ancak Mısır'ın tahıl üretimi kuraklık nedeniyle aksadığında, kendi tarımsal kapasitelerini geliştirmeyi bırakmış olan krallıklar, açlıkla karşı karşıya kaldı. Kalay tedariki kesildiğinde ise, kendi metalürji geleneklerini terk etmiş olan krallıklar, tunç üretemez hale geldi. Sistem, kendi ağırlığı altında eziliyordu. Bu dışsal baskılarla birlikte büyük imparatorlukların içinde de derin çatlaklar oluşuyordu.
Yüzyıllardır Anadolu'nun efendisi olan Hitit İmparatorluğu parçalanma belirtileri gösteriyordu. Taht kavgaları, bölgesel valilerin artan bağımsızlık iddiaları ve sürekli sınır çatışmaları imparatorluğun gücünü tüketiyordu. Mısır'da ise 19. ve 20. hanedanlıkların sonları siyasi kaos, taht iddiaları, yaygın yolsuzluk ve idari sistemlerin çöküşüyle karakterize edildi. Merkezi otorite zayıfladıkça yerel güçlü adamlar yükseldi, kaynakları kendi çıkarları için istifledi ve komşu bölgeler açlıkla boğuşurken fazlalıkları paylaşmayı reddetti. Sosyal sözleşme bozuluyordu. Milattan önce 1200 yılına gelindiğinde, krallar arasındaki diplomatik mektupların tonu daha da umutsuz, daha da suçlayıcı hale gelmişti. Bir zamanlar kardeş veya baba ve oğul diye hitap eden yöneticiler, şimdi birbirlerini ticaretin bozulmasından sorumlu tutuyor, talepler tehditlere dönüşüyordu. Eski ittifaklar sarsılıyor, güven kayboluyordu. Her bir krallık, kendi sorunlarının yerel, geçici ve yönetilebilir olduğunu düşünerek eski çözümleri denedi. Ancak bu sefer işe yaramadı. Çünkü karşılaştıkları kriz, tekil bir sorun değil, her biri diğerini besleyen, iç içe geçmiş bir felaketler zinciriydi. Milattan önce 1210 yılında Ugarit limanındaki tüccarlar belki de son normal yıllarını yaşıyorlardı. Oysa bir nesil içinde o canlı liman boşalacak, görkemli saray yanacak ve şehir sonsuza dek terk edilecekti. Kuzey ufkundan gelen, yavaşça biriken bu stresleri felaketle sonuçlanan bir çöküşe dönüştürecek yeni bir tehdit belirmeye başlamıştı. Deniz kavimleri. İklim değişiyordu. Yiyecek tükeniyordu. Ticaret ağları çöküyordu. Siyasi sistemler bozuluyordu ve her şeyi bir arada tutan sosyal uyum çözülüyordu. Tunç Çağı uygarlıkları daha önce de krizlerden sağ çıkmışlardı. Ancak hiçbir zaman her şeyle aynı anda ve birbirine bağımlılıklarının onları sistemsel çöküşe karşı bu kadar savunmasız hale getirdiği bir zamanda karşılaşmamışlardı. Bu bir fırtınanın başlangıcıydı. Tüm Akdeniz'i yutacak, karanlık bir çağın kapılarını aralayacak bir fırtınanın. Milattan önce 1200 yılına gelindiğinde, krallar arasındaki diplomatik mektupların tonu daha da umutsuz, daha da suçlayıcı hale gelmişti. Bir zamanlar kardeş veya baba ve oğul diye hitap eden yöneticiler, şimdi birbirlerini ticaretin bozulmasından sorumlu tutuyor, talepler tehditlere dönüşüyordu. Eski ittifaklar sarsılıyor, güven kayboluyordu. Her bir krallık, kendi sorunlarının yerel, geçici ve yönetilebilir olduğunu düşünerek eski çözümleri denedi. Ancak bu sefer işe yaramadı. Çünkü karşılaştıkları kriz, tekil bir sorun değil, her biri diğerini besleyen, iç içe geçmiş bir felaketler zinciriydi. Milattan önce 1210 yılında Ugarit limanındaki tüccarlar belki de son normal yıllarını yaşıyorlardı. Oysa bir nesil içinde o canlı liman boşalacak, görkemli saray yanacak ve şehir sonsuza dek terk edilecekti. Kuzey ufkundan gelen, yavaşça biriken bu stresleri, felaketle sonuçlanan bir çöküşe dönüştürecek yeni bir tehdit belirmeye başlamıştı. Deniz kavimleri. İklim değişiyordu, yiyecek tükeniyordu, ticaret ağları çöküyordu, siyasi sistemler bozuluyordu ve her şeyi bir arada tutan sosyal uyum çözülüyordu. Tunç Çağı uygarlıkları daha önce de krizlerden sağ çıkmışlardı. Ancak hiçbir zaman her şeyle aynı anda ve birbirine bağımlılıklarının onları sistemsel çöküşe karşı bu kadar savunmasız hale getirdiği bir zamanda karşılaşmamışlardı. Bu bir fırtınanın başlangıcıydı. Tüm Akdeniz'i yutacak, karanlık bir çağın kapılarını aralayacak bir fırtınanın. Peki kimdi bu deniz kavimleri? Denizden geldiler. Yüzlerce, belki binlerce gemi, ufukta beliren bir karaltı gibiydi. Bilinmeyen silahlar taşıyor, anlaşılmayan dillerde konuşuyorlardı. Mısırlılar onlara deniz kavimleri adını verdi. Bu bir isimden çok,
bir cehalet itirafıydı. Onların kökeni, motivasyonları ve asıl hedefleri, tarih boyunca süregelen en büyük gizemlerden biri olmaya devam edecektir. Milattan önce 1177 yılı civarında Firavun 3. Ramses'in Medinet Habu'daki anıt tapınağının duvarlarına kazınan yazıtlar, bu gizemli istilacılar hakkında ilk detaylı açıklamaları sunar. Yazıtlar, yabancı ülkeler adalarında bir komplo kurdu. Hepsi birden topraklar kaldırıldı ve kargaşada dağıldı. Hiçbir ülke onların silahları karşısında duramadı. Hatti, Koda, Karkamış, Arzava ve Alaşiya aynı anda kesildi, diyerek Tunç Çağı dünyasının yaşadığı apokaliptik yıkımı gözler önüne serer. Bu metinler sadece Mısır'ın değil, tüm Doğu Akdeniz'in kaderini etkileyen bir felaketin habercisiydi. Mısır kayıtlarında Peliset, Ceker, Şekeleş, Denyen ve Veşeş gibi isimlerle anılan bu kavimlere, bazen daha önce de ortaya çıkmış olan Şerden ve Luka da eşlik ediyordu. Bu tek bir ulus değil, farklı kültür ve etnik grupların bir araya gelerek Doğu Akdeniz'i süpüren, koordineli bir yıkım dalgası oluşturduğunu gösteriyordu. Modern araştırmacılar, Peliset adını Filistinlilerle, Şekeleş'i erken Sicilyalılarla, Şerden'i ise Sardinyalılarla ilişkilendirse de, Denyen'in Homeros'un Yunanlılarıyla bağlantılı olabileceği düşünürse de, bunlar yalnızca eğitimli tahminlerdir ve kesinlikten uzaktır. Medinet Habu'nun duvarlarındaki kabartmalar, deniz kavimlerinin görsel kanıtlarını sunar. Bu savaşçılar, Mısırlılardan veya Hititlerden farklı görünüşlere sahipti. Boynuzlu miğferler, tüylü başlıklar, uzun kılıçlar, dairesel kalkanlar ve fırlatma mızrakları kullanıyorlardı. Gemileri ise kuşbaşlı yüksek pruva ve kıçlara sahipti. Kürekleri yoktu ve tamamen yelkenlere bağımlıydılar. Bu gemiler, uzun menzilli yolculuklar ve tüm toplulukların göçü için tasarlanmış taşıma gemileriydi. Bu kabartmalarda sadece savaşçılar değil, aynı zamanda öküz arabalarında kadınlar ve çocuklar, ev eşyaları da görülüyordu. Bu detay, deniz kavimlerinin sadece profesyonel askerlerden oluşan bir akıncı gücü olmadığını, aksine evlerini sonsuza dek terk etmiş, hareket halindeki tüm nüfuslar olduğunu düşündürüyor. Onlar, belki de kendi topraklarında yaşanan felaketlerden kaçan, kendilerine yeni bir yurt arayan çevresel mültecilerdi. Firavun 3. Ramses, Nil ağızlarını savaş gemileriyle, kadırgalarla ve mavnalarla güçlü bir duvar gibi hazırladığını anlatır. Bu, Mısırlıların kuzeye doğru bir saldırı başlatmak yerine kendi topraklarını savunmaya hazırlandığını gösterir. Deniz kavimleri Mısır sınırlarına ulaşmadan önce Tunç Çağı dünyasının diğer büyük merkezlerini çoktan yerle bir etmişti. Arkeolojik kanıtlar 3. Ramses'in yazıtlarını doğrular niteliktedir. Anadolu'daki Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa, M.Ö. 1200 yılı civarına tarihlenen yoğun bir yıkım tabakasıyla karşılaştı. Şehir o kadar şiddetli yanmıştı ki, kerpiç duvarlar seramik sertliğine pişmişti. Ancak kazılarda çok az ceset bulundu ve büyük bir kuşatma savaşına dair net kanıtlar yoktu. Bu durum, nüfusun şehri terk ettiği ve deniz kavimlerinin veya diğer istilacıların boşaltılmış şehri yakıp yıktığı ihtimalini güçlendiriyor. Anadolu'nun bu kadim merkezi, bir zamanlar Mısır'a kafa tutan büyük imparatorluğun kalbi, sessizce yok olmuştu. Hitit İmparatorluğu'nun yanı sıra Truva, Miken, Pilos, Tirins ve Ugarit gibi düzinelerce yerde benzer yıkım tabakaları görüldü. Yunanistan'dan Levant'a kadar uzanan bu yıkım, Tunç Çağı'nın en parlak şehirlerinin 50 yıl içinde yok olduğunu gösteriyordu. Ugarit'in son anları, kil tabletlere kazınmış umutsuz mesajlarla günümüze ulaşmıştır. Kraldan Kıbrıs kralına gönderilmemiş bir tablette, "Babam, düşman gemileri buraya geldi. Şehirlerim yakıldı ve ülkemde kötü şeyler yaptılar. Babam bilmiyor mu ki tüm birliklerim ve savaş arabalarım Hatti ülkesinde ve tüm gemilerim Lukka ülkesinde? Böylece ülke kendi başına terk edildi," yazıyordu.
7 düşman gemisinden bahsedilmesi, bir zamanlar güçlü olan bu krallığın ne kadar zayıfladığını ve çaresiz kaldığını gösteriyordu. Bu tabletler fırında pişirilirken şehir düştü ve Ugarit, uluslararası ticaretin kozmopolit merkezi olarak tarihe karıştı. Deniz kavimlerinin motivasyonları karmaşıktı. Belki de yeni kaynaklar, yeni evler arıyorlardı. Ya da sömürülen uygarlıklardan intikam alma arzusuyla hareket ediyorlardı. Belki de hepsi birdendi. Onlar tek bir fenomen değil, onlarca yıl süren birden fazla ayrı göç ve istila dalgasıydı. Milattan önce 1250 yılı civarında Ece ve Anadolu'da başlayan felaketler, şiddetli kuraklık, depremler, iç siyasi çöküş, nüfusları harekete geçirdi. İlk gruplar akıncılar olabilir, başarıları daha fazla göçü tetiklemiş olabilir. Fırsatçılar, korsanlar ve paralı askerler güneye doğru ilerlerken ardından gerçek mülteciler geldi. Mısır'a ulaştıklarında umutsuzluk ve hareketlerinin ivmesiyle birleşmiş, farklı diller ve kültürlere sahip, büyük, heterojen bir güçtüler. Ancak Mısır, bu yıkıcı dalgayı durdurmayı başaran tek büyük uygarlık oldu. Firavun 3. Ramses, deniz kavimlerini durdurdu. Nil ağızlarını, savaş gemileri, okçular ve piyadelerle güçlendirdi. Dar kanallarda deniz kavimlerinin gemileri tuzağa düştü. Mısır okçuları ok yağdırdı. Gemiler battı ve Mısırlılar düşman gemilerini batırmak için kancalar kullandı. Aynı zamanda Mısır'ın kara ordusu da karadan gelen istilayı ezdi. Mısır'ın hayatta kalmasının birkaç önemli nedeni vardı. Birincisi coğrafyasıydı. Düzenli Nil taşkınları sayesinde tarımsal zenginliği, ordularını besleyebilmesini ve disiplini sürdürebilmesini sağladı. Ayrıca Mısır'ı çevreleyen çöller, doğal savunma bariyerleri oluşturarak saldırganları öngörülebilir rotalara yönlendirdi. İkincisi, Mısır'ın adaptasyon yeteneğiydi. Ramses, savaş arabası savaşından bataklık kıyı şeridini tahkim etmeye ve donanma savaşını öğrenmeye kadar çeşitli askeri stratejileri başarıyla uyguladı. Sonuç olarak, Deniz Kavimleri Konfederasyonu askeri bir güç olarak yok edildi. Ramses, yenilen deniz kavimlerinin bir kısmına Kenan ve Güney Suriye'deki Mısır kontrolündeki topraklara yerleşmelerini teklif etti. Bu gruplar, özellikle Pelisetler, Filistinliler olarak bilinecek ve Gaza ile Aşkelon gibi yerlere yerleşeceklerdi. Mısır'ın stratejik savunma sisteminin bir parçası olarak garnizon birlikleri ve paralı askerler olarak hizmet edeceklerdi. Ancak bu zaferin ağır bir maliyeti oldu. Askeri kampanyalar Mısır'ın kaynaklarını tüketti. Ticaret ağlarının kaybı Mısır'ı izole etti ve toplumsal doku yıprandı. 3. Ramses, M.Ö. 1155 yılı civarında kendi saray mensuplarının komplosuyla harem komplosu öldürüldü. Mısır hayatta kaldı ancak küçüldü ve zayıfladı. Yeni krallık M.Ö. 1077 yılı civarında sona erecek ve Mısır, Tunç Çağı'nın altın günlerine bir daha asla dönemeyecekti. Deniz kavimlerinin yıkıcı dalgası durdurulmuştu. Ancak ardında bıraktığı kaos ve yıkım, tüm Tunç Çağı dünyasını geri dönülmez bir şekilde değiştirecekti. Tunç Çağı dünyası, birbirine bağlı ipliklerden oluşan karmaşık bir ağ gibiydi. Uzun mesafeli ticaret yolları, krallar arasındaki diplomatik evlilikler, karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu tüccar ağları bu sistemi ayakta tutuyordu. Milattan önce 1200 yılı civarında yaşananlar, tek bir şok değil, kuru otların arasından geçen bir yangın gibi ağı parçalayan bir dizi zincirleme felaketti. Yüzyıllar süren birikim ve inşa, yalnızca birkaç 10 yıl içinde dağılıp yok oldu. Bu büyük çöküşün ilk kurbanlarından biri, Anadolu'nun kalbinde yaklaşık 500 yıl boyunca hüküm sürmüş Hitit İmparatorluğu oldu. Bir nesil içinde bu süper güç tam anlamıyla haritadan silindi. Başkent Hattuşa, M.Ö. 1200 yılı civarında korkunç bir sona ulaştı. Sistematik olarak yok edildi, yoğun yangınlar, kerpiç duvarları seramik sertliğine pişirdi ve
Hitit arşivleri kasten parçalandı. Ancak bu yıkımın en esrarengiz yanı, şehirde neredeyse hiç ceset bulunmaması, toplu mezarlara veya uzun süreli bir kuşatmaya dair kanıt olmamasıydı. Hattuşa yanarken neredeyse tamamen boştu. Peki imparatorluğun nüfusu nereye gitti? Son yazılı kayıtlarda tahıl kıtlığından, kıyı bölgelerini savunmak için hareket eden birliklerden ve düşman gemilerinin denizden geldiğinden bahsediliyordu. Bunlar bize bir şeyler fısıldayan ipuçlarıydı. Ancak çöküşün tam hikayesini asla açıklamadılar. Hitit ana yurdu insansızlaştı, terk edildi ve hayatta kalanlar küçük köylere dağıldı veya başka diyarlara göç etti. Ece'nin batısında Miken Yunanistan'ın görkemli sarayları da benzer bir kaderi paylaştı. Pilos, M.Ö. 1180 yılı civarında yoğun bir yangınla yok edildi. Sarayda bulunan son tabletler, bronz işçileri için tedarik listeleri ve kıyı savunması hazırlıkları hakkında umutsuz notlar içeriyordu. Miken'in en büyük saray merkezi olan Miken'de ise M.Ö. 1200 yılı civarında tahcimat duvarları aceleyle genişletildi. Ancak bu çabalar yeterli olmadı ve saray M.Ö. 1150 yılı civarında yandı. Bu felaketler sonucunda Miken uygarlığının karmaşık bürokrasisinin dili olan lineer B yazısı kullanımdan kalktı. Yunanistan sonraki 400 yıl boyunca okuryazar olmayacak ve bu döneme Yunan Karanlık Çağları adı verilecekti. Tunç Çağı sonuyla Karanlık Çağların derinlikleri arasında Yunanistan nüfusu %75 veya daha fazla azaldı. Bu ölüm, göç ve geniş çaplı bir dağılma dönemiydi. Levant kıyısındaki kozmopolit ticaret şehri Ugarit, M.Ö. 1185 yılı civarında düştü. Kıbrıs kralına gönderilememiş son bir tablet, şehrin çaresizliğini dile getiriyordu. Babam, düşman gemileri buraya geldi. Şehirlerim yakıldı ve ülkemde kötü şeyler yaptılar. Babam bilmiyor mu ki tüm birliklerim ve savaş arabalarım Hatti ülkesinde ve tüm gemilerim Lukka ülkesinde? Böylece ülke kendi başına terk edildi. 7 düşman gemisinden bahsedilmesi, krallığın ne kadar zayıfladığını ve tehdidin büyüklüğünü gösteriyordu. Saray yandı ve şehir asla yeniden inşa edilmedi. Akdeniz'in kalbindeki Kıbrıs adası da yıkımdan payına düşeni aldı. Milattan önce 13. yüzyılın sonları ve 12. yüzyılın başlarında Çityon, Enkomi, Sinda ve Pafos gibi önemli merkezler yakılıp yıkıldı. Eski Girit krallıkları yok oldu ve ada daha küçük, daha az merkezi topluluklara bölündü. Mezopotamya'da ise 400 yıldan fazla hüküm süren Kasit Hanedanı, M.Ö. 1155 yılı civarında Elamlı istilacılara yenildi. Levant kıyısındaki Hazor, Laçiş, Megiddo, Aşkelon ve Aşdod gibi şehirler de yakıldı veya yok edildi. Ancak Sur ve Sayda gibi bazı Fenike limanları ağır hasar görmelerine rağmen ayakta kalmayı başardı ve daha sonra yeni ticaret ağları kurarak güç boşluğundan faydalanacaktı. Milattan önce 1100 yılından milattan önce 800 yılına kadar süren bu Akdeniz karanlık çağı, arkeolojik kayıtların seyrekleştiği, sessizleştiği bir dönemdi. Nüfus azaldı, şehirler terk edildi ve karmaşık çanak çömlekler basitleşti. İnsanlar küçük topluluklarda yaşayarak kendi ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandı. Yazı, anıtsal yapılar ve uzun mesafeli ticaret gibi Tunç Çağı'nın belirleyici özellikleri durma noktasına geldi. Bu dönem, uygarlıkların gerilemesi ve bilginin büyük ölçüde kaybolmasıyla karakterize edildi. Ancak her çöküş aynı zamanda yeni başlangıçların tohumlarını da barındırır. Karanlık çağın küllerinden yeni toplumlar ve yapılar doğmaya başladı. Lübnan kıyısındaki Kenan şehir devletlerinin torunları olan Fenikeliler, denizcilik bilgilerini koruyarak Akdeniz'de yeni ticaret ağları kurdular. Rakipleri ortadan kalktığında
Sicilya'dan Sardinya'ya, İspanya'dan Fas'a kadar uzanan koloniler kurarak Akdeniz'i kendilerine açtılar. Tunç Çağı'nın karmaşık yazı sistemlerini basitleştirerek, okuryazarlığı tüccarlar ve denizciler için erişilebilir kılan alfabeyi yarattılar. Levant yaylalarında göçebe çobanlar olan küçük kabileler yerleşmeye başladı. Erken İsrailliler ve Aramiler gibi yeni kimlikler, çöküş döneminin yankılarını taşıyan hikayelerle gelişti. Kuzey Mezopotamya'da ise herkes çökerken güçlenen Asur, karanlık çağ boyunca komşularını sistematik olarak fethederek yeni bir imparatorluk modeli oluşturdu. Profesyonel ordular, kuşatma savaşı ve kitle sürgünleri gibi yeniliklerle M.Ö. 900 yılı civarında ortaya çıkan yeni Asur İmparatorluğu, antik dünyanın en güçlü askeri gücü olacaktı. Yunanistan'da Miken saray hiyerarşileri tamamen yok edildiğinde, hayatta kalanlar yavaşça yeniden inşa etmeye başladı. Küçük bağımsız topluluklar, köylerden kasabalara dönüştü ve kendi yerel yönetimlerini geliştirdi. Kolektif karar alma, sivil katılım ve özgür vatandaşların topluluklarının yönetimi üzerinde söz sahibi olma fikriyle deneyler yaparak demokrasinin tohumlarını attılar. Çöküşün paradoksu işte buradaydı. Yıkım ve acı dolu olsa da aynı zamanda katılaşmış, uyum sağlayamayan sistemleri temizler. Deneyler ve yeni fikirler için alan yaratır. Tunç Çağı saray ekonomileri merkezi, hiyerarşik ve muhafazakardı. İstikrarlı zamanlarda güvenlik sağlasalar da esneklikten yoksundular. Koşullar değiştiğinde sistem bükülemediği için parçalandı. Karanlık çağdan çıkan toplumlarsa daha çeşitli, daha deneysel ve değişen koşullara daha iyi adapte olabilen sistemlerdi. Milattan önce 800 yılına gelindiğinde karanlık çağ sona eriyordu. Nüfuslar toparlanıyor, ticaret ağları yeniden oluşuyordu. Akdeniz dünyası yeniden bağlanıyordu. Ancak Tunç Çağı'nın saray ekonomisi olarak değil, bağımsız şehir devletleri, tüccar ağları ve rekabet eden imparatorlukların dinamik bir dünyası olarak. Perikles ve Sokrates'in Yunanistan'ı, Sezar ve Augustus'un Roma'sı, Pers İmparatorluğu ve İbrani İncil'inin hikayeleri, işte bu çüllerden doğacaktı. Tunç Çağı çöküşü, sonsuz sandığımız uygarlıkların bir insan ömrü içinde yok olabileceğini bize hatırlatan güçlü bir derstir. Karmaşık, birbirine bağlı ve aynı anda birden fazla şoku kaldıramayan sistemlere bağımlı oldukları için başarısız oldular. Bugün küresel tedarik zincirlerimiz, dijital ağlarımız, iklim değişikliği, ekonomik karşılıklı bağımlılığımız ve göç baskıları gibi benzer zorluklarla karşı karşıyayız. Aynı temel soruyla yüzleşiyoruz. Birden fazla şey aynı anda ters gitmeye başladığında, karmaşık bir sistemde istikrar nasıl sürdürülür? Bu kadim hikayenin yankıları arasında belki de siz de düşüncelere dalmışsınızdır. Bu geceki yolculuğumuz size anlamlı geldiyse, kanalımıza abone olarak bu tür derin keşiflere devam etmemize destek olabilir. Dinlediğiniz yeri veya zihninizde kalan en çarpıcı görüntüyü yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayalım ki çöküş bir son değil, bir dönüşümdür. Karanlık çağlardan sonra demir çağı geldi. Yeni uygarlıklar çüllerden doğdu. Kaybedilenlerden dersler çıkardı. Tunç Çağı'nın gizemleri tam olarak çözülemese de bu belirsizlik geçmişin bize fısıldadığı hikayeleri daha da ilgi çekici kılıyor.